Herkese merhaba. Bugün yine sizler için çok güzel içerikler hazırladık. Bugün Kuzey Amerika'daki deneyimlerini aktarmak için bizlerle BPO danışmanı Sayın Peter Ryan ve Trendsol CEO'su Stephen Bey birlikte olacak. Öncelikli olarak programa benim bir sunumumla başlayacağız. Arkasından da Peter Bey'in sunumuyla devam edeceğiz. Son olarak da CT.com kurucusu Cenk Gündüz ve Türkiye deneyimlerini aktarmak için Home Credit International çağrı merkezi çözüm mimarı Sayın Güven Bey'in sunumlarıyla devam edip bugünkü webinarımızı sonlandıracağız. Webinarımız sırasında yine sizin için küçük sürpriz hediyelerimiz var. Dolayısıyla webinarı dinlerken, bizi takip ederken hazırlıklı olun. Sizlerle WhatsApp numaraları paylaşacağız ve sorduğumuz soruların cevaplarını bu WhatsApp numaralarından cevaplayan ilk doğru kişilere çeşitli hediyelerimiz olacak. Bugünkü konularımız Home Agent çalışma düzeninin en iyi şekle getirilmesi, mükemmelleştirilmesi için ipuçları, önemli noktalar üzerine genelde. İsterseniz hızlıca benim sunumumla başlayalım. Ben size biraz daha bugün Home Agent'lar için gerekli iletişim teknolojilerini aktarıyor olacağım. Bircom CEO'su olarak son 10 senedir özellikle telekomünikasyon sektöründe birçok markayı Türkiye'de sunduğumuz Bircom firmasında çalışıyorum. Birçoğunuzla tanışma şansına, birlikte çalışma şansına sahip olduk. Ama bu vesileyle tanıştığım herkese de, bizi bugün dinleyen herkese de tekrar teşekkür etmek isterim. İPOS'a merhaba demenizi rica ediyorum. Biz size merhaba dedikten sonra. İPOS bizim sizlerle çok uzun yıllardır sunduğumuz Sennheiser kurumsal kulaklık markamızın yeni ismi. İPOS son dönemde Sennheiser ve birlikte bu organizasyonu kurdukları Sennheiser Electronics e, tarafından birlikte kurdukları Demand Holding'le yaptıkları anlaşmanın sonlandırılması sonrasında firmamızın yeni ismi. İPOS markasıyla da tabii ki sizlere en iyi ses deneyimini sunarken bunu mükemmelleştirerek insan potansiyelini ortaya çıkarma vizyonuyla ürünler üretiyoruz. Buradaki amacımız da, misyonumuz da bireylerin ve ekiplerin hedeflerine daha iyi performans gösterebilerek ulaşmalarını sağlamak ve bu sırada mükemmel ses deneyimleri sunan premium çözümleri geliştirebilmek. Bugünkü ödüllü yarışma için hemen ben WhatsApp numarasını hatırlatmak istiyorum sunumumuzda çok ilerlemeden. 0554 709 1463'ten doğru cevapları paylaşıyor olabilirsiniz. Doğru cevap veren ilk iki kişiye de Bircom tarafından İPOS ürün ailesinden SC130 USB-C kulaklıklardan sağlıyor olacağız. Bunlar sizin özellikle kurumsal iletişiminizde bunun gibi webinarlara veya video konferanslara katılırken çok rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel çözümler. Zamanın para olduğu bir dönemden geçiyoruz gerçekten de. Bu konuda hep altını çizerek başlamayı tercih ediyoruz sunumlarımıza. Ve bunu da en iyi şekilde verimli kılabilmek için de kusursuz bir iletişim gerekiyor ve zahmetsiz bir işbirliği gerekiyor. Bizim bugün yaptığımız webinarlarda olduğu gibi. Biz bu amaçla kötü sesi ortadan kaldırmak diye bir görev edindik kendimize. Bu sene bizim sizlerle sunduğumuz çözümlerimizde en büyük amacımız bu. Kötü sesi ortadan kaldırmak. Özellikle pandemiyle birlikte ses görüşmelerine, video görüşmelerine çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu kötü ses problemini yenmek için birçok teknolojiye bağımlıyız. Bu nedenle de bu deneyimi mükemmelleştirecek ve bu ses mükemmelliğini size ulaştırabilecek çözümler tasarlıyoruz. Bunları üretmeye ve sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu alanda daha önceden de paylaştığım küçük bir pazar araştırmasıyla sizlere tekrardan sunumu başlatmak istiyorum. Kötü ses gerçekten aslında kötü iş demek. Buradaki kastımız da bizim iletişimimizde, belki sizler de home agentlarınızda bu durumu tespit ediyorsunuzdur. Evden çalışmaya başlayan birçok insan e, yaptıkları iletişimde kesintilere, ses kalitesinde bozulmalara e, ile karşılaştılar. Şimdi ben de bazı çağrı merkezleriyle konuşurken bunları yaşıyorum ve
Hep kendimizi tekrar etmek, ne dedin demek zorunda kalıyoruz. İşte bizim amacımız da bu sene bu ne dedin sorusunu ortadan kaldırabilmek, daha fazlasını elde edebilmek için ses mükemmelliğini ortaya çıkartabilmek. İş gücü verimliliğini arttırmayı amaçlıyoruz tabii ki burada ve dolayısıyla da bu iş gücü kaybından oluşan ek maliyetleri de ortadan kaldırmaya sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da daha önce de bilgi vermiştim. Yarım saate yakın bir süreyi insanlar kendini tekrar ederek veya karşı tarafa kendini tekrar ettirerek birçok çalışan için geçerli bu. Bir hafta boyunca kaybetmek durumunda kalıyorlar. Bu çalışanların da tamamında aynı noktalarda sıkıntılar görüyoruz. Hep arka plan gürültüleri, söylenenlerin tekrarlanmasının isteği, kendinizi tekrar etme zorunluluğu ve çeşitli seslerin, arka plan gürültülerinin karışması gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Evet, ödüllü yarışma için ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğru cevap veren ilk kişiye İPOS'un SC130 USB-C kulaklıklarından veriyor olacağız. Peki İPOS bu konuda home agent'lara nasıl yardımcı olabiliyor? Öncelikli olarak kullanıcı profillerini anlamaya çalışıyoruz. Yani çalışan kişiler daha çok masa çalışanları mı, daha flexible ortamlarda mı çalışıyorlar, mobiller mi, konferans yapmak zorunda kalıyorlar mı? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Tabii bu toplantı ortamlarının boyutları da bizim değerlendirdiğimiz bir başka konu. Bunları anladıktan sonra ortamın gürültüsünü ölçüyoruz. Düşük gürültü, orta gürültü veya yüksek gürültüye göre farklı farklı çözümler seçmemiz gerekebiliyor. Ve son olarak da kullanacağınız ürünleri belirliyoruz. Yani bu kullandığınız iletişim teknolojilerini acaba sadece bilgisayarınızda mı kullanacaksınız yoksa tabletinizde, mobil cihazlarınızda ve masaüstü telefonlarınızda bir arada kullanmanız gerekiyor mu diye bunları inceliyoruz. Ama belki de en önemlisi toplantı odalarında teknolojilerini belirlemekte birçok IT görevlisinin ilk sorduğu konu olan platformunuz, kullandığınız çağrı merkezi veya Unified Communication platformunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu ürünlerle doğru bir şekilde çalışabilecek teknolojileri size sunmaya çalışıyoruz. Burada da 3 farklı ürün grubunda sunumlar yapıyoruz. Impact, özellikle konuşmanın çok yoğun bir şekilde masa başında yapıldığı veya masa başına yakın yerlerde bir ofis ortamında yapıldığı ürünler ile şekilleniyor. Adapt ürün grubumuz ise biraz daha sahada çalışanlar için istediğiniz yerde istediğiniz şekilde çalışabilmeniz için sunduğumuz çözümlerden oluşuyor. Expand'de de sorunsuz bir şekilde toplantı odalarını aslında yanınızda taşıyabilmenizi veya küçük toplantı odalarında bu çözümleri kullanabilmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Impact serileri bizim home agent'lar için en çok çözümümüzü içeren ürün ailemiz. En uygun, en doğru çözümler Impact serisinde home agent'lar için. Burada kablolu veya kablosuz teknolojilere sahip USB, DEC teknolojileri gibi kablosuz teknolojilerden bahsediyorum. Veya yine USB veya masa üstündeki telefonlarla birlikte kullanılabilen kablolu kulaklıklara kadar farklı farklı ürünler sağlıyoruz. Buradaki bizim en önemli kriterimiz biraz önce de bahsettiğim gibi biraz önce o kötü sesi ortadan kaldırabilmek için, ne dedin sorusunu ortadan kaldırabilmek için ses kalitesindeki mükemmellik. Tabii ki agentlar bütün gün bu kulaklıkları sürekli kullandıkları için de bunların konforu, kullanım kolaylığı ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, güvenilir olması bizler için çok önemli bu ürün ailesinde. Compatibility'de yani biraz önce bahsettiğimiz iletişim platformumuzda da uyumluluğu tabii ki vazgeçilmez. Adapt serisi ise bizim biraz daha saha çalışanları için sunduğumuz ürünler. Bu ürünlerde de özellikle ortamdaki gürültüyü bloke edebilen Active Noise Cancellation teknolojisi gibi çözümlerle sizin aslında her yere ofisinizi yanınızda taşıyabilmenizi sağlıyoruz. Ama ofisin bir başka bileşeni daha var ki toplantı odasını e, belki de çantanızı sığdırabilen en önemli çözümlerimiz aslında Expand serisi. Expand serisindeki ürünlerde sizin bir küçük konferans görüşmeyi belki de 3-4 kişiyle birlikte her yerden gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Peki yarışma sorumuza geçelim. Ödül yarışma sorumuzu şu anda ekranda görebiliyorsunuz. WhatsApp numarası üzerinden sorumuzu cevaplayabilirsiniz. Home agent'lar için en uygun çözümü sunan ürünler hangi İPOS ürün ailesinde bulunuyor? Ben sunumu sırasında aslında bu konuda da değinmeye çalıştım. Impact, Adapt veya Expand şeklinde 3 farklı
ürün grubumuz vardı. Ben şimdi sunumu devam ettirmek üzere sözü Peter Bey'e devrediyor olacağım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Mr. Peter, now you can start your presentation. Thanks. Great. Well, thank you very much. And I am just going to activate my camera so that people can see who I am. And I would also invite my friend Stephen Lloyd, who is on the line, to take part and to activate his camera and microphone so that we can present jointly. Thank you, Peter. Great. Hey, Stephen. Good to see you. So, ladies and gentlemen, it's great to be with you today. I note that Steve is joining from the Washington, D.C. area. I'm in Montreal in Canada on the East Coast. We're starting our days while you are in Turkey finishing yours. It's great to be back with you. Many of you may remember Steve and myself from a Turkish contact center conference that we were invited to speak at a few years ago. I've been speaking in Turkey a number of times and have always enjoyed my opportunities to participate in your wonderful events. And hopefully today, Steve and I will be able to kick off a presentation that's going to enlighten the Turkish contact center community a little bit more in terms of what's going on with regards to the deployment of home agents historically, as well in the context of what we've all been experiencing in terms of the COVID crisis and the pandemic. So, Steve, while I load the presentation, do you have any opening remarks or thoughts you'd like to share with our friends? Thank you, Peter, and it's great to be here from the Washington, D.C. area. As you mentioned, this is a very interesting time that we're living through. And Peter, as you know, it was over a decade ago that, in fact, about a decade and a half ago that you and I were talking about the home-based agent quite a bit in our research. And so I look forward to now diving into that subject a little bit more as it's really come into its own. That's it. Absolutely. Well, let's dive right into it in that regard. And Urun, could you just confirm that you're able to see the slides on your screen? Yes, it's working properly. Great. Okay, great. Well, then Maybe technology you is can on our side. make it full screen. It should be full screen now. Any luck? It's okay. It's okay. Okay. It's Perfect. not looking as full screen, but it's properly shown on the screen. All right, good. Well, look, just to introduce myself, I'm the president and CEO of Ryan Strategic Advisory, advising contact center organizations around the world since 2016. Steve, maybe you could say a few words about TrendSowl, your company. Thanks, Peter. Yes, I founded TrendSowl in the fall after almost a decade at Frost & Sullivan, another analyst firm, and also spent some time at IDC. So looking forward to today's presentation. Great stuff. Well, just in terms of our agenda for our friends who are joining us from across Turkey today, a quick introduction where we're going to talk a little bit about what the new virtual world that's emerging, the virtual delivery platforms that are ongoing right now. I'll talk, and Steve will talk a little bit about some of the ongoing changes and how contact centers have shifted different business models over the course of not just the past few years, but really the past few decades. And we have some key takeaways that we've identified for the Turkish contact center industry migrating to home-based delivery, and then we'll do a quick wrap-up. So, Steve, if you're ready, I am as well. Great. Okay, I'm ready perfect. to go. Perfect. Excellent. Well, then I'll let you kick off, Steve, with a new world emerging and just a few thoughts about where we're going in terms of virtual delivery as it relates to the pandemic and post-pandemic. Thank you, Peter. I think we're on slide 3 here, guys. And it truly is a new world emerging. I've been speaking about this for a number of years now. You know, and this was before the COVID crisis hit. The great theme that I've been trying to couch all of my research in is that we're living in a time of really incredible change. There's a lot going on out there. And it's no exaggeration to say that a new world really is emerging. Now, for example, back in early 2016 at Davos, they talked about what they called the fourth industrial revolution, meaning a time when technology and data is more and more embedding itself into everything
that we do, into every aspect of our lives. And technology is moving so fast, it's disrupting not only businesses, but even our lives and societies in some ways. And now imagine that's being sort of joined with the COVID crisis to create a certain new dynamic in the world. A few years ago, Jeff Bezos, the founder of Amazon, said that we are in the early stages of what he called a golden age. And so despite COVID, I'd like you to think about the potential of all the new technologies. And so in the context of what we're talking about here with the home-based agent in particular, and how that might enable a new level of service. I'll give you one quick quote to try to illustrate this idea of exponential technological change, if you will. In January 2018, the CEO of Google, Sundar Pichai, said that artificial intelligence, AI, is one of the most important things that humanity is working on, and its impact is and will be in the future more profound, not only as electricity, but fire. Now, that's an incredible thing to say. And so my point here in the opening is to couch everything in the sense that we are in a time of technological upheaval and that society is being transformed before our eyes. And it's very important for us to understand that. And with that, I'll hand it over to Peter for the next slide. Well, thank you very much, Steve. Some very profound introductory remarks, and I think certainly sets the stage nicely for what we're going to be talking about today. Now, I'd like to take the attendees, I'd like to take my friends, our friends who have joined today from Turkey, on a bit of a time travel and talk a little bit about the evolution of the contact center. And if we go to the next slide, I wanted to talk a little bit about what the contact center looked like some 40 years ago, when perhaps, Steve, you and I were in elementary school, when life was a bit more simple, and we understood the fact that the contact center was very much, I think, something that was based around reception. It was based around being able to route calls, as we can see. This is a picture, I might add, that I got when I put into Google call center 1974. And this is the first thing that came up, and I thought it was very apropos. What we can see is a group of individuals that are taking telephone calls. We can see the big telephones beside them with their headsets that are connected. And they were effectively being able to route calls to a certain department, and they were able to effect correspondence by mail, you see, with the typewriters. Now, the contact center's evolution, I think, really got moving probably as the 70s were finishing, as we moved into the 1980s and into the 1990s. Now, I'd like to move to the next slide and show you a little bit about what the contact center looks like when you talk about sorry, we are seeing your PowerPoint, but not the slides. Can you switch your screen or go to the PowerPoint? Is this any better? Yes, now it's okay. Okay, great, yeah. So this is what the contact center looked like back in the 1990s, the 1980s. You would see these huge farms of real estate with literally hundreds, if not thousands, of workstations that were set up. Now, the whole idea about the contact center in the 80s and the 1990s was to process as many calls as you possibly could. Make sure that you were able to facilitate the reception of telephone calls, whether it was a basic inquiry, a technical support issue, a question about how you could purchase something. But make sure you got as many calls through as possible. And that meant, back in the day, having as many agents as possible through the contact center at any one time. And I know that myself and Steve have had the chance to visit contact centers all over the world. In fact, right before the COVID crisis hit, we were both in India visiting contact centers there. And what I think that Steve will talk about in the next couple of slides is how this contact center dynamic changed over the course of the past 25 years or so. And while a contact center literally might have looked like a massive call center farm some 25, 30 years ago, it definitely has taken a different dynamic on going forward. So Steve, I'll pass it to you now for the next one. Great, thank you, Peter. And so there truly have been some significant ongoing changes in contact center business models. And I just spoke about the nature of technological change. Well, new contact center related business models such as automation,
omni-channel, hyper-personalization are being powered by disruptive technologies such as mobile, AI, analytics, the IoT, cloud-based platform solutions, which are becoming more and more important, affecting all functions in all industries, these emerging disruptive technologies and business models. And so what we're entering into in the contact center world is a place where immersive technologies and customer experiences and employee experiences are becoming more and more essential. Everything from new business models, in other words, to disruptive technologies are having impacts across industries and across geographies across the world. So, for example, digitization and machine learning. As I used this term earlier, the exponential nature of technological change and growth of digitization and machine learning, in other words, will and are fundamentally changing how businesses are seeking to create value, serve customers, and wrestle with competitors, if you will. Companies have to be thinking about this right now, and they have to be positioning themselves for today and for the next few years, the next level of success, and the immediate future. If companies are not embracing digitization and the move for our purposes to the home-based agent model, they're going to miss out and perhaps even suffer serious consequences. We've seen many examples of this in the economy, particularly in the retail industry, of companies that have gone out of business, and that's been sped up because of COVID. So companies need to understand which digital technologies are required now, what will be required in the future, so that they can make effective plans and begin to understand and prioritize investments and budgets so that they're set for the future. And the ultimate objective, I would suggest, is to have an agile and digitally transformed enterprise that's capable of dealing with all the information and the data in the world. If we go to the next slide to continue this thought, I guess what I'm really saying here is that we all need to be thinking about redesigning our contact center, not just physical space, whether it's a bricks and mortar center or an at-home environment, but philosophically and culturally, we're going to need to be making that mindset change because of the new business models that are emerging. I listened to a great CX Files Mark Hillary hosts with Alistair Netterer, and he was talking about the gig economy in this, what he calls the third wave of customer service. And so it's very much the gig economy and the gig CX platforms like Uber for CX, as he points out, that's going to become more and more of a reality. And so we're going to need more and more of a blended solution, if you will, with bricks and mortar centers and then at-home centers. And for me, as far as the mindset change, it's also as we move into this era of hyper-personalization so that we can serve the customer better. It's also about the employee experience. And so all of us have worked at companies where some of the processes and systems and interfaces are sclerotic, if you will, and difficult to manage. What we want now in today's world is an effortless experience. And there's a book, in fact, called, the title is The Effortless Experience. It was written a few years ago by some people at the Corporate Executive Board. I highly recommend this because they're talking about the importance of the effortless experience in the consumer world, the Amazon experience, if you will, but so too, I would submit that that's going to become more and more important for employees as well. And so that theme and idea is going to be couched for our purposes in the context of the home-based agent, to make those working conditions and systems as smooth and seamless for agents as we can so that they can provide the level of service that's expected. And with that, I'll hand it back over to Peter for the next slide.
Thank you, Steve. That's really great insight. And I want to talk to everybody now about a little bit of statistics. And I mean, I don't think I'd be a proper analyst if I didn't have at least one graph in my section of the presentation. I wanted to talk to everybody about a little bit of survey work that I've done where, as Ryan Strategic Advisory undertakes an annual questionnaire or an annual survey of roughly 550 enterprise contact center buyers from Western Europe, from North America, and from Australia. Something that we found in our research this year when we asked the question about what were the most important elements that an outsourcer must have for an enterprise to consider working with them, to partner with them, to deliver contact center service work. What we can see here is that with roughly 30 different choices, the ability to provide home-based agents is absolutely essential. And I would strongly recommend that those of you who are on the outsourcing side consider the fact that whether it's serving a nearshore client or an offshoring client or even a domestic client within Turkey, that your clients, that your enterprises that you work with are going to be looking more and more for some type of a virtualized capability. It might mean sending certain agents home for 2 days out of 5 during the week. It might mean having a hub and spoke virtual workforce like Steve was talking about with regards to rethinking how you organize your team in a geographic region. It might mean having a workforce that is going to be distributed across the entire country. So you'd have agents all over Turkey literally performing home-based agent delivery. This is going to be very important, and we can see if it's the number 3 requirement in the first part of 2020 as the fieldwork was done in the first quarter. Just imagine post-pandemic how important home-based delivery capability is going to be now and going forward. I would argue that it would probably maintain, if not grow, in terms of importance. So certainly some statistical food for thought I would ask everybody to consider. And with this in mind, I think Steve and I want to go into a discussion now for our friends in Turkey who are interested about what needs to be thought about, what needs to be considered when moving towards a work-at-home business model, when migrating your agents from contact centers to a work-at-home delivery dynamic. Some of the different elements that need to be taken into consideration to make this transition as smooth and as seamless as possible. As there's operational considerations, there are also considerations about servicing the clients to make sure that the end users, the end consumers, are going to see no disruption in regards to how they're serviced and the level of service that they're able to recoup from the agents that are handling and processing different inquiries. So I'll start with the first one. And I think that this is something that has become very clear over the course of the past several weeks, that compliance is crucial. The ability to move work to an agent's home or to move an agent to their residence to perform contact center work must be done from a whole series of different aspects, but nobody can underline enough the need for compliance. There are all sorts of different rules that need to be considered. They might be rules particular to a particular enterprise. They might be rules that are particular to a specific industry. They might be legal rules. They might be rules that are brought in from the standpoint of what the government has legislated around how work needs to be done when handling certain functions. And considering work at home in terms of how you are going to be compliant, whether it comes down to following regulations, whether it comes down to checking boxes around governments, whether it's legal issues, whether it's transnational issues for any outsourcer in Turkey that's servicing a client and consumers in Western Europe, considering the GDPR and how these things come down and how they impact moving to work at home. This has to be taken into consideration. It's got to be top of mind, because one of the things that Steve and myself have been picking up on over the course of the pandemic, and I think certainly going forward, is a lot of work has moved to agents' residences, but there was a lot of organizations that were uncertain if they were compliant and how they did so. There is going to be no room for error. When it comes to compliance, it's black or white. There is no gray area. You get it right or you get it wrong. And I do believe that enterprises and legal authorities are going to be much less tolerant for contact centers that have gotten it wrong going forward. So make sure when you're migrating to work at home, you have all the compliance elements in terms of your understanding, that you're consulting with your legal departments, your compliance departments, and that everything is lock solid. Steve, I'll pass it to you for the next one.
Thank you, Peter. Now, imagine in the context of everything that Peter has said, how important it is to prioritize agent management, which is the theme of this slide. Attrition rates, as we all know, whether it's in the United States or in Turkey or some other location, happens to be the biggest issue, perhaps, in the industry. You could have an average of anywhere from 25 to 40% attrition. And so this has a big impact on providers of services as well as their clients. The cost to companies to replace employees is very high. And so we want to make sure that we engage employees. And as I said earlier, provide a great employee experience that can try to mitigate some of those challenges around attrition. You really need a hands-on approach, is what I'm really saying here, when it comes to managing people. It takes not just operational excellence when it comes to technology, but it takes people skills. You need to be able to connect everyone on a group basis as well as on a one-on-one basis, even though they're perhaps working remote, as the example that we're giving here. So you've got to be prepared to confront challenges that are related to recruiting agents, training agents, and then running the everyday operation. When it comes to recruitment, for example, you want to be recruiting certain types of people because it's not for everyone, the home working environment. And so you want to find people that could develop, for example, into real subject matter experts on a certain industry or a certain topic, but who are also comfortable working in the at-home environment. You know, because if you think about most customers today tend to go to try self-service initially. And it's only after that, statistically, that they're then calling the contact center. And so they don't want to wait. They want to, again, a seamless customer experience, a responsive, expert individual who's going to be able to help them beyond the self-service that they've perhaps been Googling or looking for on their own. They want that agent to be able to take over that responsibility. Training is also extremely important, obviously, but it can be challenging. Online training is still not necessarily in its infancy, but there are some right ways and wrong ways to do things. There are issues, I suppose what I'm saying in the overall management, issues of trust. That word trust is extremely important. You need to be hiring and training the correct people such that you trust them implicitly to do the job correctly. I like how Jim Farnsworth, who's an expert in this and is at Sykes, and a former colleague of Peter's a few years ago, I think he called it in, again, another CX Files episode with Mark Hillary, which I recommend. He calls it the 4 S's. You need to think about safety, security, being supportive in order to be successful with your agents. So put them in the right position, in the right environment that is secure, and be able to support those people and cultivate that environment and recognize those people so that it pays dividends for your company. And with that, I'll hand it back to you, Peter. Thank you, Steve. Great insight as always. Number 3 is a discussion on fraud prevention and preventing fraud prevention. You know, I really think that when we're talking about the home-based agent dynamic, one of the things that I've picked up on, as long as I've been covering it since the mid-2000s, has been concerns amongst enterprises about the impact that home agents will have on their exposure to fraud, on their exposure to nefarious activity. Now, obviously, I think that the companies that have pioneered home-based working have really come to grips with this challenge. And there's a number of different elements that organizations that perhaps have not been involved in home-based agents need to consider when they're putting together their anti-fraud strategies. So for any organization in Turkey that's not been doing work at home but wants to migrate agents to their residences, think about a few things. Number 1, think about your agent profile.
think about the ability to try and figure out which agents are going to be more likely to undertake these types of fraudulent activities. That a lot of information can be found out by doing a quick police check to make sure that they've got a clean criminal record, that they credit check to make sure that they're not under duress or under stress when it comes to the amounts of money that they owe, and they might not feel pressure to engage in activity that isn't necessarily commensurate with just strictly providing customer service. I think that the technologies that organizations deploy in the context of the contact centers are very important too. We'll talk a bit about technology later, but I think at the end of the day, what it comes down to is the fact that making sure that you've got the technology in place that can authenticate an agent to make sure that an agent who's logging on from home to do home-based work is the actual individual that's supposed to be that person, not necessarily the agent's brother or sister or a parent or a friend. It's got to be that person. That can be done using voice authentication or even fingerprint technology. Steve, correct me if I'm wrong, but I think retina scanning is also in place to undertake this technology in some cases as well. I would also recommend the ability to have the technology in order to make sure over the course of a shift that the agent is the right person. And that can be done using photographic technology on the agent's laptop or their desktop, have a camera in place that photographs them at various points to make sure that halfway through the shift or 3/4 of the way through the shift that the individual that should be working is the individual that actually is working. And there's also the ability to secure the desktop. There's a lot of good solutions out there that are involved in making sure that what's going on a desktop is strictly commensurate with customer experience. It doesn't involve surfing the internet. It doesn't involve getting involved in other applications that might be used to screenshot information that's up on the agent's screen that involves personal information or bank account details, etc. Making sure that everything is in place to lock down that technology to make sure that all that can be done is customer experience and that the agent that's undertaking this experience is in a position to do nothing else. These things are, I think, imperative with fraud prevention, and it's an element that I would strongly recommend everybody in Turkey that's looking to try and migrate to work at home consider. There's a whole series of different elements involving the technologies, the agents, the human resource processes in terms of onboarding and verifying details and so forth. Definitely some very important things to try and make sure that everybody is going to be on board and on side with work at home within your contact center operations. And Steve, I'll pass it to you now to talk a little bit about the technologies from a more broad perspective, not just fraud prevention. Yeah, great points, Peter. And the importance of investing in the best technologies goes back to the point that I made on an earlier slide about how digitization is something that's happening at a very rapid pace, and it was happening before COVID. And it's been accelerated now. And if your company isn't on top of this, as I mentioned, and retail is one example, you can look over the years, companies such as Sports Authority, Aeropostale that have gone out of business. And a lot of retail analysts have mentioned their lack of focus on investing in key technologies to keep pace with the customer. And, you know, for example, hosted contact center solutions that we all know about really have offered a great ability for all of us to up our game in the contact center space at minimal risk and at a much lower cost and a greater degree of flexibility. And, you know, the major benefits of the hosted model, we all know them, the ability to sort of rapidly scale up or down to meet business demands due to business growth, perhaps, unexpected fluctuations in call volumes over different seasons, new product introductions, sales promotions. With the hosted model, organizations really can purchase technologies that are on demand to meet their average requirements, their specific requirements depending on the situation, and to provision to handle those types of peak periods. And so these are the types of things that strategically, and I was emphasizing the importance of strategic and cultural change, we need to be on top of. Now, just to riff off a little bit of what Peter was saying
on securing the home environment. The tech environment needs to be safe and secure and hack-proof when it comes to the home-based agent. And, you know, so that the agents are, although we need to trust them, we need to, at the same time, make sure that the technology is securing the environment. And the thin client, for example, is a way to do that. That's a computer that runs from resources that are stored on a central server instead of a localized hard drive. And they work by, you know, connecting remotely to server-based computing environment where data and information is stored, and it can't be copied. So security is improved through employing technology like thin clients, because the thin client itself is restricted by that centralized server. Unauthorized information can't be copied by agents. And this is particularly important in a BYOD environment where a lot of agents own their own laptop or their own equipment. And there are some companies out there and some vendors out there that you want to look at as you think about how to roll out your home-based agent deployment, and who might be your best technology vendor, so that you know, agents only have access to the information and the data that they've been authorized to have access to, so that the USB is locked down, for example. They cannot copy and paste information from two environments or at the same time. And so remember, you want to be looking at and considering vendors and providers and partners that are going to help you with, at the end of the day, your home-based agent deployment at the same time as you're hiring the right types of people. And if you can get those two things correct, the people and the technology, then that bodes well for your success rolling forward. And with that, I'll hand it back to Peter. Hey, thanks, Steve. And we're just going to finish up here with a few thoughts for the future for everybody in Turkey who has indicated such a willingness to consider the home-based agent model. You know, when I was chatting with Meltem a few weeks ago a little bit about the dynamic in Turkey and about how, in my opinion, Turkey has always been at the forefront of different trends when it comes to customer experience management, I was thinking to myself a little bit about where we're going. You know, and you can see the slide here with starting with 2019. I don't think anybody would have imagined on New Year's Eve transferring from 2019 into 2020 that we would be even at the point we are now, where there would be some type of a medical disruption that has literally transformed how the world operates, notwithstanding the impact on contact centers. I would strongly caution everybody that the idea that the home-based agent element is a fad, it's just not true. I mean, it is here to stay. It's become very mainstream. It's been brought to the forefront by necessity. But in my opinion, more and more organizations are going to continue deploying it. Enterprises will be looking for this within their own contact centers, and they'll be expecting their outsourcing partners to be able to provide it as well. I would also caution that the ability to make work at home a business model that is transformative for every organization will impact a lot in terms of your workforces. I'm sure many of you that have looked at work at home or have done it already are finding that the agent pool that's being sent from the contact center to work at home, there might be some elements of disconnections or lower morale. This is something you need to consider when you're looking to try and recruit for a work at home agent. The profile is very different of somebody that works at home relative to somebody that looks to work in the contact center. So keep that in mind as your work at home strategies go forward. And I would wish everybody the best of luck in terms of what they're looking to do in regards to making home working work for them, in regards to managing customers, whether it's local ones in Turkey or ones that you're servicing from Turkey in the near shore or the offshore. It's going to be a very interesting next 6 to 12 months, but knowing what I know about the Turkish industry, knowing the people I know within the industry, and knowing your track record, I'm sure that you will adapt
magnificently, and that it'll be seamless in regards to how you're able to make work at home part of the Turkish contact center elements of excellence. Steve, any further thoughts from you before we shut down? Thank you, Peter. And I would just reemphasize this idea that the home-based agent model is here to stay, as Peter said. Now, that doesn't mean that companies like Teleperformance, which had an incredible conversion to something like over 155,000 agents now working at home, Sykes, well over, I think it's 55,000 agents now working at home, Concentrix. It doesn't mean that all those agents are going to stay in the home environment post-COVID, but I'm convinced, and it sounds like Peter agrees with me, that a significant proportion now of agents will be spending most or all of their time at home, even in the post-COVID environment. And so you want to be an agile, resilient organization that can blend the bricks and mortar and the home-based agent model in an effective manner. And I see a bright future as the decade goes on. And Peter and I are always here at our organizations to provide any other insights and research on a topic, the home-based agent, we've really been talking about since the early to mid 2000s. We were writing research, and you know, neither one of us is surprised the place we've ended up. So I look forward to returning to Turkey at some point and sharing more ideas and meeting more people in person. It's a beautiful place. Thank you, Peter. Thank you very much, and thanks very much to everybody for hosting Steve and I. I'm going to stop sharing and go on to mute and take my camera off. And if anybody has any questions, we've got a few minutes and we'd be happy to answer them. Urun, did you want to facilitate any questions? At the moment, we don't have any question. Sayın katılımcılar, isterseniz soru ve cevap bölümünden sorularınızı paylaşabilirsiniz. Ekranın sağ alt köşesinde görebilirsiniz. Can Bey, sanırım ben devam ediyorum. Peter, they are asking, is it possible to get the... Okay, I think I understood the question. Was it possible to get the slides? I have no problem with that. I've emailed the slides to Meltem. So if anybody is looking to have the slides, or perhaps Meltem could send them out to all the participants who registered or who participated today, I've got no problem, and I think Steve is fine with that too. Okay, Peter, there is another question related to the motivation of the call center agents. What is your opinions? What's your thoughts? How to motivate call center agents? It's a very good question, and I'll ask Steve to join me in this one too. But let me just share some thoughts about this. Look, in my opinion, the ability to motivate agents, especially ones that have been spending their entire careers working in a call center and have been shifted home all of a sudden, it can be very challenging. One of the things that I've been picking up from my clients is that they've been moving agents home, and within a couple of weeks, agents are becoming a little bit unmotivated. They don't like working at home, or it's not something they're used to. They miss their friends. They miss one-on-one feedback. They miss social activities. So I think there's not going to be a replacement for being in the contact center, but for agents that are used to working in a call center facility and have been moved home, I would say having virtual team meetings on a regular basis, having virtual social meetings as well, like I don't want to say a virtual happy hour, but perhaps like a virtual session where individuals are able to share their experiences, they're able to catch up with everyone, they're able to have a little bit of fun, maybe an online game to try and keep morale going. It's very important in terms of being able to retain your best agents that are doing a great job in the contact center bricks and mortar operations and that have moved home. I'll throw it open to Steve. I'd love to get his thoughts on this. Thanks, Peter. I would add that I agree with those thoughts, and maybe the best way to motivate people is to go back to my thought about recruit the right people, the right types of people that perhaps they don't need motivation or as much motivation as others. These are people that are uniquely suited to work from home, that get up in the morning and know how to motivate themselves in a professional, hard-charging manner. And those are the types of people that you want to be looking for and recruiting. So recruitment
is extremely important to try to avoid the scenario where you're having to motivate people. The second quick thought I have, guys, here is there's a wonderful book that you might want to give out to your agents by Tom Peters. And I've mentioned it in a few talks. It's called The Excellence Dividend. And I think he published it about 2 years ago. And whether it's in translation in Turkish or not, I don't know. But if anybody gets onto Amazon and looks up Tom Peters' book, The Excellence Dividend, wonderful thoughts in there that are very motivational for every worker today that's dealing with a changing environment that's being impacted by technology and other challenges. And I would encourage young people in particular to check out this book. And what a wonderful way to help motivate them to give them a copy of that. Dear Peter and Stephen, thanks for your presentations and answers for the questions. We don't have any other question at the moment, but we will collect them and later share with you. So Great. You can answer them later on. So now we want to pass to the Mr. Güven presentation. Thanks again for your participation to our webinar today. No, thank you. Thank you. Güven Bey, sizle devam edebiliriz. Herkese merhabalar. Ben Güven Pekçetin. Sizlerle bugün Home Agent uygulamalarındaki anahtar konuları paylaşmaya devam edeceğim. Benim daha çok üzerinde durmak istediğim konular altyapıyla ilgili gerekli değişiklikler, normal rutin çalışma koşullarından COVID dönemine geçiş sürecinde altyapı anlamında gerekli dönüşümler ve geleneksel iş sürekliliği metotlarıyla COVID dönemindeki kullanılan tecrübe ettiğimiz iş sürekliliği metotlarının karşılaştırılması. Benim de sizinle paylaşmak istediğim slaytlar var. Onları yansıtayım. Görebiliyor musunuz? Sanırım görebiliyor herkes. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. İsmim Güven Pekçetin. 17 yıllık elektronik mühendisiyim. Bunun son 12 yılı telekomünikasyon ve çağrı merkezi alanında danışman olarak geçti. Özellikle Genesis ürün ve hizmetleriyle ilgili çalıştım. Şu anda da Home Credit International'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da çözüm mimarı olarak çalışıyorum. Covid-19 sürecinde iş sürekliliği anlamında yapılanları geleneksel iş sürekliliği metotlarıyla karşılaştırmak istiyorum ilk aşamada. Öncelikle geleneksel iş sürekliliği yöntemlerini gözden geçirmek gerekirse bunlar data center'ların ya da çağrı merkezlerinin binalarının fiziksel olarak erişilememesi senaryosuna dayalıydı. Örneğin deprem, sel, yangın gibi doğal afetler ya da altyapı sorunlarından kaynaklanan fiziksel sorunlar neticesinde binanın erişilememesi ya da data center'ın kullanılamaması gibi durumları kapsayan iş sürekliliği senaryoları üzerinde çalışılıyordu. Pandemi gibi durumlar aslında çok fazla göz önünde bulundurulmuyordu. Çünkü halihazırda kullanılan çağrı merkezi teknolojileri genellikle 20 yıl öncesinde dayanan, en fazla 20-30 yıl öncesine dayanan IP dönüşümüyle birlikte Voice over IP teknolojisinin sonrasında ortaya çıkan altyapılar olduğu için daha çok sık yaşadığımız felaket senaryolarını göz önüne alıyordu. Örneğin deprem gibi. Ülkemiz bir deprem ülkesi, Türkiye ve deprem gibi, yangın gibi, su baskını gibi daha sık yaşadığımız felaket senaryoları diyelim, disaster recovery senaryolarına karşı ne gibi iş sürekliliği metotları
geliştirilebileceği üzerine çalışıyordu kurumlar ve çağrı merkezleri. Ama Covid-19 bildiğiniz gibi bir pandemi ve Covid'den önceki en son pandemi yaklaşık 100 yıl önce görülen İspanyol gribi. Tabii o dönemde ne çağrı merkezi var ne de altyapı teknolojilerinden söz edebiliyoruz. Geleneksel iş sürekliliği metodu daha çok yedek bir lokasyonun, standby'daki yedek bir lokasyonun bulundurulması ya da bir multi-site dediğimiz çoklu lokasyona dağılmış bir çağrı merkezinin merkezinde sınırlı kapasiteyle çalışılması. Yani bir kısım agent'ın, çağrı merkezi temsilcisinin primary lokasyonda, bir kısmının yedek lokasyonda bulundurulduğu ya da yedek lokasyonda hiç temsilcinin bulundurulmadığı ama netice itibariyle bir yedek lokasyonun var olduğu senaryolar daha çok hazırlıklı olunan senaryolardı geleneksel iş sürekliliği metodunda. Bir diğer özelliği agentlar tabii ki yedek lokasyonda yine bir arada çalışmaya devam ediyordu. Dolayısıyla agentların primary lokasyondan yedek lokasyona taşınması gerekiyor şeklinde. Ama neticede günlük yaşantılarında bir şey değişmiyordu. Yani lokasyon haricinde. Yine aynı bina, yine aynı seat yapısı, yine aynı arayüzler. Ve bu iki lokasyon arasında senkronizasyon gerektiriyordu. Geleneksel iş sürekliliği metodu. Ancak Covid'e baktığımız zaman durumun oldukça farklılaştığını görüyoruz. Bir kere her şeyden önce çağrı merkezleri birinci önceliğe temsilcilerinin sağlığı ve güvenliğini aldığı için doğal olarak social distancing denen kavram hayatımıza giriyor ve bir arada çalışma imkanı ortadan kalkıyor. Coğrafi lokasyondan bağımsız hale geliyor çağrı merkezinin temsilcinin konumu. Ve önemli değişimlerden biri internet üzerinden çağrı merkezine erişim gerekiyor. Bir diğer önemli hususta agentlar evden çalışmaya başlıyor ve buna home agent diyoruz. Yani work from home'dan home agent'a bir geçiş oluyor. Dilerseniz bir sonraki slaytta biraz daha detaya gireceğim. İşin biraz sıkıcı tarafını anlatıyorum. Bir de unutmadan ilave gereksinimlere ihtiyaç duyuluyor temsilciler için, agentlar için. Dilerseniz bu slaytta çağrı merkezi altyapılarının Covid-19 pandemisinden ne derece etkilendiği, bu altyapıların fazla etkilenmeden az düzeyde etkilenmeye doğru etkilenme düzeylerini burada görebilirsiniz. En solda on-premise dediğimiz local area network'te çalışan çağrı merkezleri. Bu tip çağrı merkezleri genelde bankaların çağrı merkezleri olduğunu düşünebiliriz. Çok fazla dış dünyadan ve internet üzerinden erişimin çok yaygın olmadığı çağrı merkezleri. Orta derecede etkilenen çağrı merkezleri yine on-premise kurulumun olduğu, yani donanım ve yazılımların çağrı merkezinin data center'ında bulunduğu, ancak dışarıdan da temsilcilerin kısmen de olsa çalışabildiği, internet üzerinden bağlanabildiği altyapılar. Pandemi sürecinden en az etkilenen çağrı merkezi altyapıları ise cloud'da çalışan altyapılar. Cloud çağrı merkezleri. Nitekim bu süreç zarfında bazı çağrı merkezlerinin tamamen cloud'a geçtiğini de gördük. Ya da kısmen on-premise olup internet üstünden erişilebilen çağrı merkezlerinin
tamamen temsilcilerini birkaç gün içerisinde uzaktan çalışabilir hale getirdiğine de şahit olduk. Aslına bakarsanız benim şu anda çalıştığım bankada bunlardan biriydi. Çünkü bizim uzak lokasyonlarımızdan biri Çin'in Wuhan kentinde ve bu pandeminin ilk başladığı kent. Ve biz de altyapımızda gerekli dönüşümleri tamamlayıp kısa sürede tüm temsilcileri uzaktan çalışır hale getirdik. Şimdi bir sonraki slaytta mimari açıdan ortaya çıkan değişimlere göz atmak istiyorum. Bu gördüğünüz geleneksel bir çağrı merkezi. Burada müşteriler çağrı merkezine PSTN yani Public Switching Telephone Network ya da internet üzerinden ulaşıyorlar. Bir SIP trunk vasıtasıyla ve Session Border Controller SBC adındaki network ürünüyle çağrı merkezine çağrı giriş yapıyor. Burada bir SIP server görüyoruz. Agentlar çağrılarını SIP server üzerinden alıyorlar. Ve yedek site'da Business Continuity Site dediğimiz iş sürekliliği site'ı da Site B olarak adlandırdım. Herhangi bir disaster yani felaket durumunda bu yangın olabilir, su baskını olabilir ya da deprem olabilir. Agentlar B site'ına taşınıyor. Müşteriden gelen çağrı trafiği B site'ına yönlendiriliyor. Yine Session Border Controller SBC üzerinden B site'ında operasyon devam ediyor. Böylelikle iş sürekliliği sağlanmış oluyor. Ama COVID-19 sürecinde premise yapılar genelde agentları internet üzerinden sisteme bağlanabilir hale getirerek bu iş sürekliliği sağlandı. Ya da tamamen cloud üstünde bir contact center deploy kurularak iş sürekliliği sağlandı. Bu süreçte ortaya çıkan en önemli ihtiyaçlar, birincisi çağrı merkezi network'ünde yeni network cihazları gerekliliği. Bunun nedeni aslında daha yüksek band genişliğine duyulan ihtiyaç. Temsilciler bankanın ya da çağrı merkezinin lokal area network'ünde bulunduğu sürece daha yüksek band genişliğinden faydalanırken home agent'a dönüştürüldükleri anda internet üzerinden bağlantı gerektiği için daha yüksek band genişliğine sahip cihazlar konumlandırılması gerekmektedir ilk aşamada. Daha sonra ilave agent donanımları, notebooklar, headsetler, mobil internet bağlantıları gibi donanım bazında ilave gereksinimler ortaya çıktı. Bunlar her ne kadar günlük yaşantıda sık sık agentlara temin edilen birer sarf malzemesi gibi görünse de pandemi sürecinde adeta bunların kara borsaya düştüğünü gördük. Özellikle uzak doğu ülkelerinde. Ve maliyet açısından da bunlar ciddi yükler getirebiliyor temsilci bazında bakıldığında. Çünkü bazı çağrı merkezlerinde bir bilgisayarı birden fazla temsilci vardiya bazında paylaşırken tüm temsilcileri eve gönderdiğiniz zaman doğal olarak belki notebook bilgisayar gereksiniminiz 3'e katlanacak. Çoğu çağrı merkezinin Thin Client kullandığını düşünürsek eğer ve bunları süratle temin edilmesi gerektiğini düşündüğümüzde kritik bir nokta haline geldi donanım temini. Bir diğer husus, temsilcileri eve gönderdiğiniz zaman, home agent'a dönüştürdüğünüz zaman güvenli bağlantının sağlanması. Burada
WebRTC ve Secure SIP teknolojileri ses taşımada kullanılan alternatif teknolojiler haline geldi. Ve tabii ki müşteri datasının güvenli şekilde taşınması. Çünkü bildiğiniz gibi çağrı merkezlerinde sadece ses değil, müşteri datası da taşınıyor. Agentların kullandığı Agent Desktop adı verilen arayüzlerde müşteri datasının güvenli şekilde aktarılması gerekiyor. Bir diğer husus web tabanlı Agent Desktop erişimi. Burada şöyle bir gereksinim ortaya çıkıyor. Daha öncesinde on-premise konumlandırılmış soft PBX'ler, SIP server'lar gibi santral vazifesi gören uygulamaların internet üstünden erişilebilir olması, çoğunlukla DMZ dediğimiz internet üzerinden de erişilebilir network ağ alanlarına taşınmasını gerektiriyor. SIP server gibi soft PBX uygulamalarının, ki temsilciler bunlara register olabilsinler. Aynı şekilde artan donanım ihtiyacı gibi temsilcileri home agent haline getirdiğiniz zaman lisans sayılarında da bir miktar artış gerektirebiliyor. Bu sadece tabii seat lisansı değil, aynı zamanda IVR port lisansında da bir artış söz konusu olabilir. Yeni raporlama ve kalite yönetimi uygulamaları ortaya çıkıyor. Çünkü bildiğiniz gibi agentlar home agent'a dönüştüğü zaman evden çalışıyorlar ve normal çağrı merkezlerinde supervisor gözetiminde insanların bir arada çalıştığı, soruları olduğu zaman fiziksel olarak birbirine sorabilme durumları ortadan kalkıyor ve aynı zamanda kalite yönetimi açısından da, veri güvenliği açısından da yeni gereksinimler ortaya çıkıyor. Çünkü temsilcilerin hangi durumlarda çalıştığı ya da GDPR dediğimiz müşteri verilerinin koruma anlamında normları karşılayıp karşılamadığını denetlemek gerekebiliyor. Bunun için gerekli ürünler konumlandırılması söz konusu olabiliyor. Collaboration ekipmanlarının artan kullanımı yine söz konusu olabiliyor. Covid-19 pandemisi sürecinde. Bunlar çoğunlukla MS Teams ve Zoom gibi uygulamalar. Bir önceki sunumda gelen sorulardan biri temsilci motivasyonunun nasıl sağlandığıydı. Bu collaboration tool'larının kullanımı temsilci motivasyonunu ve yönetimini arttırabiliyor. Ben sunumumun sonuna geldim. Burada bir sorun var. Eğer doğru ilk yanıtlayana Ekiton Series 610Q'de USB headset hediyesi var. Çağrı merkezlerinde kullanılan ve çağrı merkezine dış dünyadan internet üzerinden güvenli şekilde bağlanılmasını sağlayan network komponentinin adını soruyoruz. İlk cevaplayana Akuton serisi 610 kulaklık hediye ediyoruz. Sorular varsa alabiliriz. Can Bey, ben kamera paylaşımını kapatıyorum. Güven Bey, teşekkür ederiz sunumumuz için. Cenk Bey'e veriyoruz o zaman sözü. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet Cenk Bey, siz de. Tamam. Şimdi sunum paylaşımı yapacağım. Herkese merhaba. Ekranımı görebiliyorsunuz umarım. Herkese katıldığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında sunumun, yani oturumun en başından sonuna kadar arkadaşlarım oldukça güzel bir şekilde
pandemi döneminde evden çalışma durumuna geçişle ilgili çok güzel bilgilendirmeler yaptılar. Eski dönemdeki çağrı merkezleriyle birlikte bu dönemdeki çağrı merkezleri arasındaki farklardan çok güzel ayrıntılarla bahsettiler. Ben çok fazla detaya boğup yani bu şeylerin üzerinden yani bunları biraz anlatmak istemiyorum açıkçası. Şöyle ben biraz da endüstriyel etkilerden bahsetmek istiyorum. Endüstriyel etkileri biz hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinde endüstri içerisindeki farklı görevler gören farklı işletmeler, farklı kurumsal firmalar farklı etkiler gördüler. Kimileri pozitif yönde gelişme gösterdi, kimileri negatif yönde gelişme gösterdi. Ama hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi özellikle pozitif yönde gelişme gösteren firmalar arasında ya da işletmeler arasında ya da teknolojiler arasında özellikle bulut teknolojileri göze çarptı. Burada 3 önemli şey var aslında. Bunlardan bir tanesi bulut yapısına uyumlu olabilecek altyapıya sahip firmaların bu süreçte gösterdiği tepkiler. Bir diğeri aslında tam bulut yapısına uyumlu değil ama bir nebze hibrit yapıda çalışmakta olan ve bu noktada gösterdiği etkiler ve bir de aslında bulut teknolojileriyle ya da uzaktan çalışma teknolojileriyle hiçbir şekilde ilgi duymamış ya da daha önceden ilgilenmemiş firmaların tepkileriydi. Bulut teknolojilerine daha önceden hiç ilgi duymamış ya da bu teknolojilere hiç sıcak bakmamış firmaların bu süreçte oldukça zorlandığını gördük. Bunların arasında ki bazıları aslında istese de bulut teknolojilerini kullanma noktasında ne kadar istese de bunu yapamayabiliyor. Çünkü özellikle turizm sektörü, kültür sinema sektörü gibi alanlara baktığınızda ya da ulaşım sektörüne baktığınızda bulut teknolojilerini kullanabiliyor olmaları oldukça zor. Bunun için belki ilerleyen dönemlerde farklı teknolojiler geliştirilebilir. Ama bulut teknolojilerini kullanabilen ya da hibrit yapıda kullanabilen firmalar, özellikle e-ticaret sektöründe çalışan firmalar ya da çağrı merkezi sektöründe hizmet veren firmalar ya da belli teknolojileri üreten ve teknolojileri pazarlayan firmalar, yani teknolojiyle paralel çizgide hareket eden firmaların çok daha hızlı adapte olabildiğini gördük. Özellikle çağrı merkezi firmalarında çok ciddi, özellikle çağrı merkezlerinde çok ciddi ihtiyaç oldu. Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz ki çağrı merkezi mantığında müşteri temsilcilerinin birlikte ve yan yana çalışabiliyor olmaları gibi bir zorunluluk ortada. Dolayısıyla müşteri temsilcilerini bu süreçte evlerine göndermek gerekiyor. Evlerine gönderdiğinizde ne olacak? Sizin onlara bu teknolojiyi, bu altyapıyı bir şekilde sunuyor ve müşteri temsilcilerine çağrı merkezi ortamında çalışabiliyorlarmış gibi çalıştırabilmeniz gerekiyor. Burada iki farklı teknolojiden faydalanıldı diyebilirim. Aslında yani birçok çeşidi var ama en önemli olanlardan bir tanesi müşteri temsilcilerine VPN altyapısıyla sanki çağrı merkezinde yani kendi iş ortamında çalışabiliyormuş gibi olanaklar tanıyor olmak. Bunun için kullanılan bazı teknolojiler yani uygulamalar Citrix, Zenap ya da Checkpoint gibi farklı uygulamalardan faydalandı büyük çağrı merkezleri. Tabii bu uygulamalardan faydalanmasıyla birlikte bu uygulamaları sağlayan altyapılara da ihtiyaçlar artmaya başladı ve bununla birlikte maliyetler de yükseldi. Bulut teknolojilerini kullanan aslında bu ürünlerin hepsi bulut tabanlı çalışan teknolojiler olmakla birlikte yalın halde bulut teknolojilerini kullanan çağrı merkezleri ya da çok fazla sıklıkla kullandığımız bulut santral çözümlerini kullanan firmalar için aslında bu çok daha az maliyetli oldu. Neden derseniz çünkü ihtiyacı olan şey bu tarz firmalarda sadece bir laptop ya da PC. Laptop ve PC üzerinden çağrı alabileceği USB bir kulaklık ve belki internet bağlantısıyla birlikte de belki bir statik IP ihtiyacı. Statik IP olmadan da Türkiye sınırları içerisinde çalışmakta olan firmaların bulut üzerinden bulut teknolojilerini kullanarak çalışabilmelerine olanak tanınabiliyor. Bu tarz altyapılar mevcut. Dikkat ettiğimizde özellikle bu tarz altyapıları kullanan ürünlerin çok fazla rağbet gördüğünü hepimiz tecrübe ettik. Bunların başına Teams ve Zoom geldi. Google Meet kullanan, Webex kullanan yine aynı şekilde kullanıcılarımız ve dinleyicilerimiz vardır eminim. Uzaktan eğitim uygulamalarının çok ciddi anlamda rağbet gördüğünü hepimiz gözlemledik aynı şekilde. Ortalama 15 katlık bir büyümeye tekabül ediyor. İnternet TV, Netflix ve Blue TV gibi ortamlardaki kullanımların %50 oranında arttığını, e-ticaret platformlarının kullanımlarının çok ciddi oranda arttığını gözlemledik.
Aynı şekilde Güven Bey'in de bahsettiği gibi çalışan performansını takip etmek ya da onları gözlemleyebilme amacıyla kullanılan uzaktan performans takip ve çalışan izleme uygulamalarında çok ciddi anlamda kullanılmaya başlandığını gözlemledik. İstatistiklere bakarsak bulut tabanlı sistemlerde son 2 ayda özellikle Mart-Mayıs döneminde hepiniz biliyorsunuz Türkiye'de pandeminin ciddi anlamda anons edildiği ve başladığı tarih Mart ayının ortasına tekabül ediyor. Bulut tabanlı sistemlerde son 2 ayda Mart ve Mayıs döneminden bahsedersek neredeyse 2 yıllık dijital dönüşümün sağlandığını görüyoruz. Yerli bulut müşteri sayısında yaklaşık 5 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde chatbot kullanımı bankacılıkta 5 kat, e-ticarette ise 2 kat arttığına dair istatistikler mevcut. Microsoft Teams günlük aktif kullanıcı sayısının ise 75 milyonlara kadar ulaştığını görüyoruz. Bu şunu gösteriyor aslında. Bu dönemde evet, pandemi döneminde gerçekten bu ürünlere ihtiyaç var ama pandeminin devam ettiği ya da normalleşme dönemine geçildiği post pandemi döneminde ise yine bu tarz teknolojiler kullanılmaya devam edecek. Bazı firmalar hibrit yapılara geçecek. Hem evden hem de kendi iş lokasyonlarından çalışmaya devam edecekler ve bu şekilde bir çalışma modeli bütün firmalar tarafından tecrübe edilecek, bütün kurumlar tarafından tecrübe edilecek ve bunun getirdiği avantajlardan da bütün firmalar faydalanmaya çalışacak tabii ki. Bununla birlikte tabii ki bu teknolojiyi kullanırken en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de güvenlik. Yani siz bulut teknolojilerini kullandığınızda da internet üzerinden müşteri temsilcilerini ya da çalışanlarınızı şirketinize bağlamak istediğinizde doğal olarak bununla birlikte bir güvenlik riski de ortaya çıkıyor. Yine yapılan istatistiklerde marketsandmarkets.com'dan aldığım bir bilgi bu. 2019 yılında 183.2 milyar dolarlık olan altyapı ve güvenlik yatırımının 2021 yılında 230 milyar dolar civarına çıkacağı öngörülmüş. Globalde yıllık ortalama artışı %12. Bu da COVID-19 Impact on Cyber Security olarak geçiyor. Yani COVID-19'un cyber security üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Dolayısıyla bundan, bu tamamıyla global bir bilgi ve bundan Türkiye olarak bizim de etkileneceğimiz çok açık ve net. Çünkü bütün firmaların yavaş yavaş da olsa bulut sistemlerine ilgi duymaya başladığını, altyapılarını bu noktada güncellediğini ve geçişi, dijitalleşmeyi yavaş yavaş sindirmeye başladığını görüyoruz. Bu sebeple güvenlik anlamındaki ihtiyaçlarını da karşılamak durumunda kalacaklar. Genel olarak bulut teknolojileriyle ilgili zaten dediğim gibi yani tüm oturum boyunca bahsedildi. Ben burada bir şeye vurgu yapmak istiyorum özellikle. Güvenlik konusu evet sizin çalıştığınız altyapı ve altyapıyı ilgilendiren bağlantı güvenliği olabilmekle birlikte evlerde çalıştırdığınız çalışanların da gerçekten çalışıp çalışamadığını ya da onları da bir şekilde kontrol etme isteğinin ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Özellikle bankacılık operasyonlarında önemli bir ihtiyaç haline dönüştüğünü ve bununla ilgili BDDK'nın belli gereksinimleri ortaya çıkardığını ve çağrı merkezi firmaların özellikle bununla ilgili bildirimlerde bulunduğunu görüyoruz. Buna istinaden tabii ki belli çözümler, belli uygulamaların ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. Burada ben size kendi firmamız tarafından gerçekleştirilmiş olan bir uygulamadan bahsedeceğim ve bu uygulamayı tanıtmaya çalışacağım. Uygulamanın adı Simple Touch Snapshot. Bu tamamıyla bir evden çalışma çözümü. Şöyle düşünebilirsiniz. Sadece bir çağrı merkezi çözümü mü? Hayır değil. Tüm kurumsal firmalar için geçerli olan bir çözüm. Çalışanlarını evden çalıştırma zorunluluğu hisseden, çalışanlarını evden çalıştırma ihtiyacı duyan bütün firmalar için tabii ki en büyük payı burada çağrı merkezleri aldığı için özellikle çağrı merkezi vurgusu yapıyoruz. Kullanılabilecek bir çözüm. Video kayıt ve fotoğraf çekme özelliğine sahip. Platform bağımsız çalışabilme, ekran kayıt özelliği, yüz tanıma, admin ve supervisor ekranlarıyla aktif bir şekilde uygulamayı yönetebilme ve takip edebilme, yani gerçek zamanlı kontrol edebilme özelliği. Kayıtların güvenli bir şekilde transferinin gerçekleştirilmesi ve oldukça kolay bir kurulum olanağı tanımasıyla birlikte çok cazip bir ürün olarak karşımızda. Halihazırda test edilmiş ve kullanılmakta olan bir ürün. Platform bağımsız çalışabilme özelliği özellikle bu ürünün güçlü taraflarından bir tanesi. Ve çağrı geldiği zaman özellikle çağrının gelmesiyle birlikte otomatik olarak tetiklenen bir uygulama olduğu için aslında sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan çağrının gelmesiyle birlikte otomatik olarak tetiklenip kayda başlayan, bu kaydı alan ve çağrının bitimiyle birlikte yine otomatik olarak çağrı kaydını merkezdeki bir sunucuya transfer eden
ve burada kayıt altına alan bir çözüm. Ve bununla birlikte özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz diğer Simple Touch Software'ın Simple Touch e-Dialer çözümlerinde üzerinde çalışmaktayız. E-Dialer özellikle e-ticaret tarafında çok önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hepinizin bildiği gibi son zamanlarda e-ticaret tarafında çok fazla yoğunluğun yaşanıyor olması, siparişlerin artık online sipariş haline dönüşüyor olması ve bu sebeple bu noktada müşterilerinize çağrı merkezini aramadan geri bilgilendirme yapabilme ihtiyacı, çağrı merkezlerindeki yoğunluğu hafifletebilmenin çözümlerinin aranıyor olması gibi değişik alternatifler üretmek gerekiyor. Dolayısıyla e-Dialer de burada aslında size bu noktada yardım ediyor. Müşterilerinize, sipariş veren müşterilerinize, çağrı merkezine ürünüm ne oldu, şu anda nerede acaba diye aramasını yapmadan önce siz bu müşterileri belirleyerek otomatik olarak arama yapıp müşterilerinizin çağrı merkezini aramasını önüne geçerek hem çağrı merkezinizdeki yoğunluğu azaltıp hem de onları bilgilendirerek müşteri memnuniyetini de arttırmış oluyorsunuz ki biliyorsunuz artık Customer Experience dediğimiz CX çağındayız. En önemli olan şeylerden bir tanesi müşterileri memnun etmek ve müşteri memnuniyet odaklı çalışabilmek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum ve değerli zamanınızı ayırdığınız için. Benim de bir sorum olacak. Sorum oldukça basit. Sunumda biraz önce bahsettiğim video kayıt ve fotoğraf çekme özelliklerinden bahsettiğimiz ürünün adını soruyorum size. WhatsApp numarası 0554 709 1463. Buraya bu sorunun cevabını ilk gönderen kişiye Akiton TM1010 Premium USB kulaklık hediye edeceğiz. Bu arada ben de cevaplarınızı kontrol ediyor olacağım. Bu arada kazananlar belli olmuş. Hemen size duyurusunu yapmış olayım. Daha fazla vaktinizi almamış olayım. Bircom ödülünü kazanan Asis Otomasyon'dan Canan Mutlu ve Ceyber Çağrı Merkezi'nden Yasemin Altun, kendilerini tebrik ediyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum bu sunuma katıldıkları ve bizi dinledikleri, değerli vakitlerini ayırdıkları için. Kazandıkları ürün Bircom'dan SC130 USB-C kulaklık. Yine aynı şekilde Güven Bey'in sorusuna doğru cevap veren kişi Asekko'dan Burak İstanbullu. Kendisine tebrik ediyorum. Akiton Series 610 QD Duo USB kulaklık hediye ettik kendisine. Yine değerli vakti için çok teşekkürler. Benim soruma henüz bir cevap gelmedi. Onu bekliyorum. Akiton TM1010 Premium USB kulaklığı kazanan ismi alabilir miyim sizden? Eurocross'tan Aslı Kapanoğlu. Kendisine çok teşekkürler. Değerli vaktini ayırdığı için. Kendisini tebrik ediyorum. Tekrar bizi dinlediğiniz için çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Bir dahaki sunumda inşallah Meltem Hanım'ın desteğiyle farklı katılımcılarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.